Herkese merhaba. Bugün ADR İstanbul Danışma Kurulu üyesi Doktor Elif Ulu ile beraberiz. Elif hocam 10 parmağında 10 marifet olan çok değerli danışma kurulu üyelerimizden bir tanesi. Onun hayatının birçok bölümüyle ilgili sadece merak ettiklerimi sorduğum harika bir program olmasını diliyorum. Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum sevgili Kayhan. Ben de davet Şimdi ettiğin için. size hayatınızın bir döneminde çok değer verdiğiniz bir hocanız demiş ki hayatın boyunca merak ettiğin konu üzerinde çalış. Ne kadar güzel hatırlamışsınız bunu Evet. Kayhan. Teşekkür ederim. Ne ifade ediyor bu bizim için? Ne ifade etmeli ya da sizin için ne ifade etti de neler yaptınız? Merak öncelikle insanı motive eden bir kavram. Evet. Merak ettiğiniz şey üzerinde çalışmak size mutluluk veriyor, zevk veriyor. Çünkü bir sürü farklı kapılar açılıyor önünde. O zaman o kapıların her birini açıp içinde ne olduğunu görmek istiyorsun. Ve hocamın, doktora hocamın bana tavsiyesi buydu, rahmetli hocamın. Gerçekten de çok kapılar açtığını söyleyebilirim. Benim merakımı yenmemi giderecek bir akademik hayatım olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde akademisyenlik Evet, yapıyorsunuz. evet. Alanınız şu an Boğaziçi'nde nedir hocam? Şöyle, ben Türk Dili Edebiyatı bölümü mezunuyum. Hı hı. Ancak ondan sonra derslerimi verirken, öğrencilerle sohbet ederken dersler sırasında dedim ki bu işin bir de arka planı var, tarihsel arka planı. Onu merak ederek yine başladım tarihle ilgili yüksek lisans çalışmaları yapmaya. Önce yüksek lisansımı, sonra da doktoramı yine Boğaziçi Üniversitesi'nde tamamladım. Ve gerçekten de çok güzel şeyler öğrendim. Çünkü öğrenmenin sonu olmadığını bilen biriyim. Öğretmen olmak zaten aslında ömür boyu öğrenmek anlamına geliyor. Hı hı. Bu kaydı yapmaya başlamadan önce odadan içeri girerken önce sağ adımınızı atarak içeri girdiğinizi gördüm hocam. Bunun acaba doktora tezinizle bir bağlantısı var mı? Tabii. Tabii doktora tezim Osmanlı İmparatorluğu'nda batıl itikatlar. Batıl itikatları çalışırken bugünkü dünya değerlerinden ve bilgisinden biz ona batıl itikat adını veriyoruz. Ama Osmanlı İmparatorluğu döneminde uzun yıllar boyunca Cumhuriyete kadar olan o dönemde insanlar için bunlar çok doğaldı. Birçok farklı dinin karışımıyla ilgili durumlar vardı. Hiç kimse birbirinden bunları kopyalamakta en ufak bir tereddüt göstermiyordu. Batıl itikat olarak kabul edilmiyordu. İnanç ve inanış olarak kabul ediliyordu. O halen günümüzde de devam ediyor aslında. Onun izlerini bugün de görüyoruz ve yaşıyoruz. Aslında popüler İslam'ı ben araştırdım. Ya da popüler dini araştırdım. Bugünkü yani terminolojide öyle söyleniyor. Çok da güzel şeyler öğrendim. Öğretmeye de çalışıyorum yıllardır. Çatışmalarla uğraşıyoruz ADR İstanbul'da. Yani çalıştığımız alanlardan bir tanesi de o. Çatışmaların farklı uyuşmazlık yöntemleriyle çözülebilmesi. Sizin doktora tezini yazdığınız dönem Osmanlı dönemi. O zaman hoşgörünün çok hakim olduğu bir dönem galiba değil mi? Daha hoşgörülü bir toplum muyuz? Yani bu batı inançlara, inanç sistemlerine yoksa farklı mı düşünüyorsunuz? Hayır, çok daha hoşgörülü bir toplum. Hı hı. Çünkü kapitalist dünya düzenine geçirmemiş bir dünya düzeni var orada. Bunun insan ruhunu gerçekten çok zehirlediğini, sömürdüğünü, insanın iyi niyetini, saf duygularını düşünen biriyim ben. Bu kaçınılmaz tabii, yani kapitalist dünya düzenine, neoliberal politikalara bunlara girdik. Bunlar içinde doğduk, büyüdük, yaşıyoruz. Çocuklarımız da bu düzen içerisinde yaşıyorlar. İnsanların sürekli tüketmeye değil, var oldukları, yani sahip oldukları şeyleri tasarruflu kullanmalarına açık bir dünya düzeni vardı. Ama şimdi bunun tam aksi yaşanıyor ve bu da insanların ruhunu bence çok kirletiyor diye düşünüyorum. Çok kirletiyor. Şimdi Osmanlı'dan modern Türkiye'ye dönüş çok kolay bir süreç olmamış, sancılı bir süreç olmuş. Hatta yani savaş verdiğimiz bir Batı medeniyeti ama savaş bittikten sonra da almamız gereken bir Batı medeniyeti var. Hedeflediğimiz, evet. Hedeflediğimiz. İnkılap tarihine baktığımızda da aslında bu birazcık anlatılıyor. Sizin bu konuda paylaşacaklarınız var mı? Bu çatışma nasıl olmuş ve nasıl çözümlenmiş sizce geçmişe baktığımızda? Çatışma çok tartışmalı olmuş tabii ama tabii bize liselerde ve orta öğretimde öğretilen tarih derslerinde anlatıldığı kadar birdenbire bir kesiliş ve sonradan hemen yepyeni bir düzenin başlangıcı gibi bunu düşünmeyelim. Olmamış. Aslında Peki. evrilmiştir. 150-200 yıl, hatta 250 yıl öncesinden başlayan yenileşme çabasıyla toplum
toplum değiştirilmeye çalışılmıştır. Ama tabii üstenci bir bakışla değiştirilmeye çalışılmıştır. Toplumun bunu algılaması ve bu düzenin içerisine girerek yaşayabilmesi işte Cumhuriyet yıllarının neredeyse 30'lu 40'ları yılları bulmaya başlamıştır diyebiliriz yapılmış olan devrimlerle. Oldukça tartışmalı. Değil mi? Oldukça her cephede çok tartışmalı. Saltanatla bürokrasi arasında tartışmalı, bürokrasiyle askeriye arasında çatışmalı, her alanda, her alanda. Atatürk'ün başarıyla yaptığı süreçler var mı? Hani biz alternatif uyuşmazlık çözümlerinde arabuluculuk, müzakere gibi kavramlardan bahsediyoruz ya. Sizce Atatürk başarılı bir müzakereci mi? Atatürk çok başarılı bir müzakereci ama keskin kararlar almak, keskin kararlarla toplumu yönlendirmek zorunda kalmış bir lider. Onun izinden gidiyoruz hepimiz. Tabii tarihte şöyle bir şey yapmamamız gerekiyor. Buna anakronizm deniyor. Hı hı. Bugünden bakarak o devirde yapılmış olan şeylerin iyi ya da kötü olduğu üzerinden çok iyi yapmıştır. Hayır bu hiç olmamış, çok yanlış yapılmıştır falan diyebilmemiz mümkün değil. Çünkü o dönemin ruhu içinde yapılmıştır bunların hepsi. Zamanın ruhu diye bir kavram var. Değil mi? Kayhan Bey bilirsiniz ve bu Hı hı. çok önemli bir şey. O zamanın ruhunda yapılması gereken şeyler onlardı ve onlar yapıldı. Bunlar üzerine bir takım tartışmalar getiriyor olmak, bunları oturuyor tartışıyor olmak bu ancak bizim içimizdeki duyguları bitirir. Bizi söndürür. Dayandığımız yerlere, sırtımızı dayadığımız yerlere olan saygımızı ve onlara verdiğimiz değeri yitirmemize neden olur. Çok tehlikeli bir durum olduğunu düşünüyorum bu yüzden bunun ben.